Kıymetli izleyenlerim, burada bir tane kayısı ağacımız var. Bunlar kendiliğinden bitmişti. 1, 2, 3, 4 tane burada kayısı var, zeytin var, hurma var. Tabi gölgesi olsun diye bırakmıştık. Tabi adi bir kayısıydı. Şekerpare aşıladık buna. 2 tane kalem vurmuştum. Bir buradan bir şuradan. Tabi buradaki tutmadı. Şu kısım tuttu. Şimdi bunun budamasını yapacağız. Bunların küçük. Tabi bu küçük bir kayısı. Buna bir şekil vermemiz lazım. Önce şu dalı bir keselim. Tabi hep söylüyoruz. Budamada asıl maksat ağacımızın hava ve güneş almasını sağlamak. Yani amacımız bu. Bunu başardığımız zaman budama işlemini yapmış sayılacağız. Testeremizi, makasımızı dezenfekte etmeyi unutmuyoruz. Ağaçtan ağaca hastalık taşımamak için buna dikkat edelim. Şimdi evet, çok büyük bir kayısı değil bu. Öncelikle şurada bir dalımız var. Bu altta arada kalmış. Bunu bir keselim. Tabii yeşil ağaç budamıyoruz. Yine hep söylüyorum. Yapraklarda ne var? Enerji var. Yaprağını dökmesi lazım. Yine ağaçlarımızı bu arada budama yaparken ondan da bahsedelim. Don tehlikesi geçtikten sonra budayacağız. Evet. Şurada bir dalımız var. Tabii içe doğru gitmiş. Şunu bir kere şöyle alalım. Şunu alalım ki orta açılsın. Evet, şöyle bunu bir keselim. Evet, don olayına dikkat edeceğiz. Bizim bölge için Mart başı ve Şubat sonu. Akdeniz bölgesi. Evet. Yani Akdeniz bölgesi ama biraz içeride kalıyoruz. Mart'ta bile bazen don olayı olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım, hava durumunu. Evet, bunu keserekten şöyle ağacımızın ortasını açtık. Obur dalları alalım. Bu altta kalıyor. Bir kere budama işini, şurada da meyve tomurcukları olmuş. Evet. Bu kalsın. Bir de şu mesela içe doğru gidiyor şu dalımız. Bunu da buradan keselim. Yine şu dalımız da altta kalmış. Yani şunun altında kalıyor. Gördüğünüz gibi şurada da zeytin var. Bunu da şuradan şöyle alalım. Şu dalımız da kırılmış. Bunu da tamamen koparalım. Kıymetli izleyenlerim, şu da içe doğru gidiyor. Bunu da keselim. Seneye belki şuradan kesebiliriz. Bu sene meyve olursa meyvesini alalım. Öyle keselim. Şunu da şöyle uçtan, meyve olmayan yerden dış göze doğru şöyle bir uçlarını alalım. Biraz uzun bırakıyorum ki, evet, şu da içte kalmış. Şu dalı aslında şöyle keselim. Bu içte kalıyor. Evet, bunu şöyle bir ortayı, tabii küçük, bunu daha keseceğiz ileride de. Yine şunu alalım şöyle. Bu da ortada. İleride belki şuradan keseriz bunu. Şunu da alalım şöyle. Evet, şu da içe doğru gidiyor. Bunu alalım. Şu altta. Evet, bunu da alalım. Şuralarda meyvelerimiz var.
Bunu da şuradan keselim. Meyve gözleri kalsın. Evet. Şunda yine meyveler görüyoruz. Şunların uçlarını da alalım. Meyve gözü olmayan yerlerden. Evet şöyle. Yine şu içe doğru gelen kısımları alalım. Evet. Şunu alalım. Altta kalmış. Şunu alalım. Evet şöyle şunları alalım dışa doğru. Gözlerin dışa bakmasına dikkat edelim kestiğimiz yerden. Evet şuradan şöyle 45 derecelik açıyla. Şunu da aslında altta kalıyor. Şöyle alabiliriz. Diğer ağacın dalları da gelmiş. Tabii burası karışık biraz. Şu da şöyle gitmiş. Meyve gözleri de var ama bunu da şuradan alalım. Doğru güzel gidiyor ama alabilirsek şöyle şunun uçlarını alacağım. Kırmazsak inşallah. Yine dışa gelmesine dikkat ediyoruz. Şunu da alalım. Şöyle. Evet. Heh. Dış göze dikkat ediyoruz ama tepedeki dalların ucunu alabilirsem onu alayım. Tabii bunların çok dışına dikkat edemiyoruz ama meyve gözleri de var bayağı bunda. Neyse şöyle keselim bunu da. Şu kaldı. Evet. Kıymetli izleyenlerim şu dal da altta kalmış. Bunu da buradan alalım. Şurada yine meyve gözleri var ama şöyle alalım. Şunu da şuradan almayı düşünüyorum. Şura açılsın. Şu da içe doğru gidiyor. Boş ver bu tarafa gelmesin. Yine şuralarda meyve gözleri var gibi. Şimdilik bu kadar yeterli. Evet. Bu küçük kayısılarımızı da kısmen budamış olduk. Bugünkü paylaşımımız bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.